Vadi boyunca kaçtık ve bizi takip eden Kızılderililer her geçen saniye yaklaşıyordu. O anlarda aklım, çoğu insanın, korku diye adlandırdığı o tuhaf duyguyla meşguldü. Bu duyguyu her yönüyle hissediyordum. Ve itiraf etmeliyim ki bu tutku, arkeoloji bilimiyle olan ilişkimi doğrudan etkiledi. Şöyle düşünüyordum, eğer o sinir bozucu okey uçuşunun tam ortasında bir şehir inşa ediyor olsaydım, hala alnımda acısını hissettiğim okun düştüğü o anda, derhal inşaatı durdurur ve oradan uzaklaşırdım. Ve böylece geleceğin arkeologlarını sevindirecek, mükemmel bir şehir, dünyadan silinip giderdi. Ama asıl meseleye gelelim. Ben ve arkadaşlarım, uzun ve zorlu bir arayışın ardından nihayet o işareti bulmuştuk. O işaret bizi, belki de tarihte hiç yapılmamış en ilginç arkeolojik keşfe götürecekti. Ve yine de, onu gereği gibi inceleyip anlamını çözmek yerine, elimden geldiğince hızlı bir şekilde ondan uzaklaşıyordum. Üstelik neden mi? Arkeoloji hakkında hiçbir şey bilmeyen, tek amacı canımı almak olan birkaç barbar yüzünden. Canımı almak, derken, aslında bu ifade biraz eksik kalıyor. Çünkü hayat, yalnızca birini ondan yoksun bırakmak anlamında, alınamaz. Yoksunluk ve kazanım, bu kavramlar tam anlamıyla algılanamaz. İşte bu düşünceler beni garip bir duyguya sürükledi. Kızılderililer bizi kovaladıkça, merakla onlarla gerçek bir savaşa girmek için içimde hevesli, hatta kanlı bir arzu belirdi. Çünkü, hesabı dengelemek, için birkaç kişiyi öldürmek, bilimsel olmayan ama çok insani bir arzuydu. Ve bu arzu, zavallı Dennis'in cesedine baktıkça büyüyordu. Rayburn'un atının ön omuzlarında gevşekçe sallanan o cansız bedene. Bu yüzden Rayburn'un dur emrine içtenlikle uymaktan memnuniyet duydum. Savaşa hazırlanmamız gerekiyordu. Vadide o zamana kadar izlediğimiz yol daralmıştı. Yüksek, neredeyse dik duvarlar bizi sıkıştırıyordu. Rayburn, bir kanonun ağzında durmamızı seçmişti. Bu kanon, ana vadiden neredeyse dik açıyla ayrılıyordu. Kanonun duvarları tepede neredeyse birleşiyordu. Yukarıdan saldırmak imkansızdı. Düşmüş kaya parçaları bize doğal bir siper oluşturuyordu ve ayaklarımızın dibinden serin, tatlı bir su akışı geçiyordu. Bu yer sanki bizim için yapılmıştı. Tam da ihtiyacımız olan anda, tam da ihtiyacımız olan yerdeydik. Tabii ki, ikisi arasında en küçük bir benzerlik bile yoktu. Ama bir şekilde durduğumuz o yer, bana Ann Arbor'daki eski sınıf odamı hatırlattı. Hatta dilbilim kürsüsüne resmen kabul edildiğimde söylediğim açılış cümlesini fısıldadığımı fark ettim. Bunu önemli bir ayrıntı olarak aktarmıyorum. Ama bu mantıksız çağrışım eğilimi, insan zihninin tuhaf ve merak uyandıran bir özelliği. Ne var ki bunu gereği gibi gözlemleyemedim. Çünkü Rayburn hepimizi o kadar hızlı hareket ettirdi ki, soyut düşünce için vakit yoktu. Katırlar, atlar ve El Sabio kanona sokuldu. Kaya parçalarının arkasına sıralandık. Her adamın Winchester ve tabancaları hazırdı. Paketlerden çıkarılan birkaç kutu kartuş, herkesin kolayca ulaşabileceği bir yere bırakıldı. Biz hazırlanırken, Kızılderililer vadiden hızla yaklaşıyordu. Onlara hazır olmadan önce, öncü grubu görüş alanımıza girdi. "Biraz bekle," dedi Rayburn sessizce. "Hangi dönüşü aldığımızı bilmiyorlar. Muhtemelen bir an toparlanacaklar ve tam o sırada, sürünün içine vururuz." Hazırlanırken Fray Antonio'yu izliyordum. Büyük bir zihinsel sıkıntı içindeydi. Son derece cesur bir adamdı ve biliyordum ki içinde, bizimle birlikte savaşmak için güçlü bir arzu yanıyordu. Ama Kızılderililer görününce, o bilerek sırtını onlara döndü ve kanonun derinliklerine yürüdü. Dudakları bembeyazdı. Alnında ter damlaları parlıyordu. Parmaklarının kasılarak seyirdiğini gördüm. Ne yapmak istediğini biliyordum. Ve ne yaptığını gördüm. Eğer ahlaki cesareti yüksek cesaretle ölçen biri olsaydı, Fray Antonio o anda bunu gösterdi. Hatta cesaret konusunda pek de alçak gönüllü olmayan Young bile, sonradan bunun Fray Antonio'nun hayatındaki en cesur an olduğunu söyledi. Rayburn'un beklediği gibi Kızılderililer durdu. Ama beklenenden çok daha fazla örtünün altında saklanmışlardı. Bir tür konsey topladılar. Hareketlerini izlerken, içinde bulunduğumuz kanona kadar nereye gizlendiğimizi tahmin ettiklerini düşünmeye başladım. Defalarca kanonun ağzına işaret ediyorlardı. Ve o hareketlerde tuhaf bir şey vardı. Korku muydu? Hayranlık mıydı? Yaşlı bir adam özellikle şiddetli jestler yapıyordu. Açıklanamaz bir nitelikteydi bu jestler.
Sonunda genç adamlar bu yaşlıya ve yanındakilere isyan eder gibi davrandı ve yaşlılar, geldikleri vadinin aşağısına çekildiler. Genç adamlar kendi başlarına kalınca bir an tereddüt ettiler. Sonra, kendilerini coşturan bir savaş çığlığıyla üzerimize koştular. Hepsi bir anda, tek bir beden gibi. Tam olarak görebildiğimiz kadarıyla memnunlukla fark ettik, ellerinde yalnızca yay, okey ve uzun mızraklar vardı. Sayıları 20'den fazla değildi. Ve sonra Rayburn ateş emrini verdi. İtiraf etmeliyim ki, elim titriyordu. Tüfeğin tetiğini çekerken parmağım neredeyse tutmuyordu. Hiç şaşırmamıştım buna. Nişan aldığım adam, uzun boylu ve güçlü bir gençti. Komuta sahibi biri gibi görünüyordu. Vurulmamıştı. Ama hemen arkasındaki adam düştü. Boğazımda tuhaf bir his belirdi. Midemde de, onu vurduğumu fark ettiğimde, bir insan hayatı, ellerimden sıyrılıp gitmişti. Birkaç saniyeliğine bunu o kadar derinden hissettim ki, ateş etmeyi unuttum. Neyse ki diğerleri daha pratik davrandı. Winchester'lardan fırlayan kurşun fırtınası harika iş çıkardı. Çok sayıda Kızılderili düştü ya da yaralandı. Ama 8'i, kurşun yağmuruna rağmen saldırıyı atlattı. Ve bu 8'in başında, kurşun geçirmez gibi görünen o uzun boylu adam vardı. Bağırarak koştular. Taşlarımızın üzerinden atlayarak üzerimize yüklendiler. Uzun mızrakları büyüyüp büyüyordu gözlerimizin önünde. Sonraki 5 dakikada tam olarak ne olduğunu anlatamam. Çünkü Kızılderililerden biri doğruca bana geldi ve ben onu durduramadan önce mızrağını sol kolumun etli kısmına sapladı. Tabancamla defalarca ateş etmiştim ama ona hiçbir zarar vermemiştim. Bu bana garip geldi. Acı çok şiddetliydi. Mızrağı gerçek hedefini almıştı, kalbim. Kesinlikle o hayati organı delip geçerdi. Eğer o an kaymamış ve hedefini şaşırmamış olsaydı. Mızrağı kolumdan çekti. Bu da ayrı bir acıydı. Ve tavrı açıkça gösteriyordu, bir dahaki hamlede beni tam olarak istediği yere saplayacaktı. Bunu yapabilirdi de. Çünkü ben, kendimi korumak için ne yapacağımı bilemeyecek kadar şaşkın ve çaresiz bir haldeyim. Gerçekten, hayatımın bitmek üzere olduğuna o kadar çok inandım ki, aklıma tuhaf bir düşünce takıldı. Ölümden sonra bir hayat var mıydı? Ve eğer varsa, şu an yalnızca eksik anlaşılan o devlet, ölünce tamamen bize açılacak mıydı? Bu ilginç sorunun cevabını almak için kendimi bir an beklemeye bıraktım. Ama o an gelmedi. Kızılderili bana saldırırken, gözlerimi kapattığımda hala o yüzü görebiliyorum. Önümde parlak bir nesne parıldadı. Ve Kızılderili'nin tüm kafası aniden sustu. Bir opera camı gibi çatladı ve taş gibi yere indi. Döndüğümde kurtuluşumun Pablo'dan geldiğini gördüm. Elinde büyük ve keskin bir kılıç tutuyordu. Bir McGuahuitl. Eski Azteklerin kullandığı ilkel kılıç, ama bu gerçekten bir kılıçtı. Ona o tuhaf silahı nereden bulduğunu soracak vaktim yoktu. Çünkü başka bir Kızılderili zaten bana yaklaşıyordu. Tüfeğimi aldım ve ağır demir namluyu bir sopa gibi kullandım. O Kızılderilinin kafasını o kadar ezdinler ki, sonradan ölçmeye çalıştığımda, kafa sağlığı açısından tamamen değersiz olduğunu gördüm. Pablo'nun yardımıma ihtiyaç duymuş olması, onun bana yardım etmesini engellemezdi. Ama o da az önce çok çetin bir kavgadan çıkmıştı. Gerçekten de, beklenmedik bir yerden gelen yardım olmasaydı, hayatı kesinlikle yitirilirdi. Karşısındaki adama saldırmak için dönerken, yaralı ve dizlerinin üzerinde mücadele eden bir Kızılderilinin sırtına darbe indireceğinden habersizdi. O Kızılderili, içinde kalan son gücü kullanarak bir hamle daha yapmak istiyordu. Tam o kritik anda, Fray Antonio çatışmanın tam ortasına atıldı. Kendi bedenini Pablo'nun arkasına siper etti. Kızılderili vurduğunda, bıçak yalnızca keşişin cübbesini yırttı ve Pablo'nun omuz küreğini hafifçe tırmıkladı. Onu hayatından koparacak bir şey değil. Young, Pablo'nun yanına yaklaşmıştı. Olanları gördü ve hızla dönerek o yaralı Kızılderilinin kafasına son darbeyi vurdu. Fray Antonio, tek bir darbe vurmadan, belki de o günkü en cesur rolü üstlenmişti. Benim için mücadele, ikinci saldırganımın kafasını başarıyla ezip bitirir bitirmez sona erdi. Artık Kızılderili gelmiyordu. Etrafıma baktım ve nedenini anladım. Young iki Kızılderiliyi tabancasıyla durdurmuştu. Birbiri ardına, anlatmak için gerekenden çok daha kısa bir sürede. Düşmanlarımız arasında ayakta kalan tek kişi, o uzun boylu genç şefti. Ve onunla Rayburn arasında, muhtemelen o güne kadar görülmüş en harika dövüşün son raundu sona eriyordu.
Boyut ve ağırlık olarak neredeyse eşittiler. Kızılderili, Rayburn'dan daha güçlü değilse bile, son derece güçlü bir adamdı. Eşit koşullarda savaşıyorlardı. Kızılderilinin elinde yalnızca kısa bir sopa vardı ve onu sol eliyle tutuyordu. Bu da dövüşü çok daha öngörülemez kılıyordu. Rayburn ise tabancasını boşaltmıştı. Elinde ağır bir namlu vardı, sopa gibi kullanmak üzere. Onları gördüğümde Kızılderili ileri sıçradı. Büyük bir darbe indirdi. Ama Rayburn ustaca savuşturdu. Sol elindeki tüfeği öyle bir açıyla fırlattı ki, hem Kızılderili'nin kolunu demir namloya vurdurdu hem de bileğinin hemen üstünü kırdı. Acı dolu bir çığlık attı. Ama cesur bir adamdı. Sopayı düşürmedi, sadece sağ eline geçirdi. Bir daha vurmaya fırsatı olmadı. Çünkü aynı anda Rayburn tabancasını kol mesafesinden savurdu. Kafasına öyle boğuk bir sesle indi ki, bunu ancak dolu bir fıçının sıkıştırılmasına benzetebildim. Kızılderili bir an sallandı. Sonra tüm kasları gevşedi. Ve ağır, gevşek bir şekilde yere yığıldı. Beyin, o güçlü darbenin arkadan öne yaptığı baskıyla kafatasının tamamını sarsmıştı. Rayburn, düşmanının bedeni üzerinde bir an nefes nefese durdu. Sonra etrafına baktı. Düşmüş düşmanlarımız arasında, hayatta olanın kalmadığından emin olmak için. Ve tatmin olunca, eğildi, akıştan su içti. Sonra alnındaki çirkin yarayı yıkadı. Şans eseri yana savrulan bir mızrak sapının açtığı yarayı. Hepimizin yaraları ya da morlukları vardı. Önümüzdeki günlerce bu mücadeleyi hatırlatacak izler. Rayburn'un alnında derin bir yara ve sopadan morarmış bir kolu vardı. Yangın baldırında bir kesik vardı, muhtemelen Kızılderililerden birinin bıçağından. Fray Antonio'nun Pablo'yu korurken kolunda hafif bir kesik oluşmuştu. Benim sol kolum, sopa darbesiyle tamamen uyuşmuştu ve alnımdaki okey yarası zonkluyordu. Pablo ise kafasına yediği kare bir darbeyle kayaların arasına düşmüştü. Yanağında kötü bir yara ve her yerinde morluklar vardı. Ama Pablo'nun o sersem halde yaptığı ilk şey, ağzına, Rorio, moru yerleştirmekti. Sevgili, instrumentito, su, düşüşünde hasar görmemişti. O melodi kalbimi sıktı. Deniz'i düşündüm. Ölümün tam karşısına çıkarak hepimizi kurtaran o cesur adamı. Ve 2 otomi Kızılderilimizi de kaybetmiştik. Ama bu kadar acı çekmişken bile, içimizde bir tatmin vardı. Düşmanlarımıza en ağır cezayı verdiğimizi bilmenin verdiği o tatmin. Bize saldıran birliğin tamamı 18 kişiydi. Cesetleri sayarak bulduk bunu. Dövüş sona erdiğinde yalnızca ikisi hayatta kalmıştı. Ve o ikisi de kısa sürede yaralarından öldü. Yangın sözleriyle söylersek, tüm Tekibi Kingdom'a bir konşiyoniyet gönderdik, gel. Acıma rağmen, aklıma ilk gelen düşünce, o tuhaf silahla ilgiliydi. Pablo'nun kullandığı garip kılıç, McGuire-Whittle, o silahı bir kayanın üzerine koymuştu, hala ağzına organını taşıyordu ve ben şimdi onu dikkatlice inceledim. Pablo'nun Kızılderili'nin kafasını ezdiğini söylediğinde beni yanıltmamıştı. Bu gerçekten bir McGuire-Whittle'ydi, ilkel Aztek kılıcı. Ama o zamana kadar gördüğüm hiçbir tanıma tam olarak uymuyordu. Klasik McGuire-Whittle, İspanyolların fetih sırasında anlattığı ve çeşitli müzelerde korunan örneklere göre, 3,5 ila 4 fit uzunluğunda, 4 ila 5 inç genişliğinde ahşap bir bıçaktı. İki kenarına, yaklaşık 3 inç uzunluğunda ve 2 inç genişliğinde obsidyen parçaları yerleştirilirdi. Büyük testere dişleri gibi ve son derece keskin, elimdeki kılıç bu temel tasarımla aynıydı. Ama daha kısa, daha dar ve daha inceydi. Ve olağanüstü olan şu, pirinç gibi parıldıyordu. Altın bir ışıltısı vardı. Ama büküldüğünde anında düze dönüyordu. Çeliğin esnekliği, bronzun sertliği ve Pablo'nun birkaç Kızılderilinin kemiklerini kırmasına rağmen, dişlerin ince kenarları yalnızca hafifçe çizilmişti. Hiçbiri eğilmemişti. Sıradan pirinç olsaydı, kesinlikle eğilirdi. Bu sırada Fray Antonio bize geri dönmüştü. Dövüşteki rolünden utanmış gibi görünüyordu. Bu garip silahı ona gösterdim. Pablo'nun anlatımı kısaydı, tabancası boşalınca, gözleri bir kayadaki yarıkta parlayan bu kılıca takılmıştı. Büyük bir memnuniyetle yakaladı ve beni bitirmek üzere olan Kızılderili'ye kullandı. Ardından 2 Kızılderili daha. Fray Antonio'nun konudaki bilgisi benimkinden daha genişti. Birçok Meksika müzesinin içeriğini iyi tanıyordu. Bu meraklı McGuire-Whittle'i hemen bir yerlerde gördüğü benzer bir şeyle ilişkilendirecekti. Ama kitaplarımda bu metalden yapılmış bir silaha dair kayıt yoktu.
Ve Fray Antonio'nun şaşkınlığı benimkinden büyüktü. Üstelik bu Metal McQuartile, süredir aramızda samimiyetle devam eden bir tartışmayı destekler nitelikteydi. Ben, Bandolier'in dahiyane teorisini benimsemiştim. Aztek kılıcının dişli kenarı kazaraydı. Başlangıçta sürekli bir obsidyen kenarı kullanılmış, bu kenar zamanla parçalanmıştı. Fray Antonio ise kılıcın yaygın olarak kabul edilen biçimde olduğuna kesinlikle inanıyordu. Benim yukarıda tarif ettiğim o ilkel görünümlü biçimde. Bu yüzden iddiamı şöyle pekiştirdim, Pablo'nun bulduğu kılıç antika değildi. Çünkü Aztekler, İspanyol fethinden önce bakır ve altın kullanmıştı, evet, ama pirinç ya da çelikten hiçbir bilgileri yoktu. Fray Antonio bunu kabul etmedi. Silahın açıkça pirinçten ya da çelikten yapılmadığını, dolayısıyla argümanımın yanlış varsayımlara dayandığını söyledi. Bu beni biraz öfkelendirdi, itiraf etmeliyim. Fray Antonio, tamamen sürdürülemez gördüğüm bir görüşü inatla savunuyordu. Ve böylece, ölü Kızılderililer arasında durarak, önce biri sonra diğeri kılıcı tutarak, giderek ısınan bir tartışmaya daldık. Young olmasaydı, çok daha uzun sürebilirdi bu. Sen ve Padre ne bu kadar hızlı konuşuyorsunuz, bilmiyorum profesör, diye araya girdi. Ama anladığım kadarıyla 300-400 yıl öncesini tartışıyorsunuz. Sizi bölmek istemiyorum. Ama Padre'nin bacağımdaki bu deliği kapatması için bir şeyler yapması lazım. Çok kanıyor ve şeytan gibi acı veriyor. Rayburn da alnındaki yaranın sarılmasından memnun olurdu herhalde. Fray Antonio bu kesintiyi benden daha iyi karşıladı. Çünkü ben tartışmayı sürdürmek istiyordum, derininden. Ama Young'ın isteğini anlayınca, hemen ona döndü. Yarasını hem nazikçe hem de ustalıkla sardı. Sonra Rayburn'un alnını ve Pablo'nun yanağını. Pablo, sarılmaya kesinlikle itiraz etti. Çünkü bu, bir süreliğine ağzındaki organı durdurmak anlamına geliyordu. Benim için ameliyat gerekmedi. Fray Antonio kolumu ve omzumu dikkatlice muayene etti. Sonuç, kemikler ne kırık ne de yerinden çıkmıştı. Rayburn da McQuartle'i büyük bir ilgiyle inceledi. Tabii ki pirinç değil, dedi. Ve olamaz. Fosfor bronz da değil. Ama eğer böyle bir şey metalürjik olarak mümkün olsaydı, altın olduğunu söylerdim. Öyle bir şekilde işlenmiş ki, bronzun fosforla kazandığı sertlik var, ama bir kimyasal değişiklikle çeliğin temperlenmiş kalitesi de kazanılmış. Sadece altın, diye ekledi, bu kadar uzun dışarıda yatıp paslanmadan, lekelenmeden kalabilirdi. Neden bu insanların tuhaf başka şeyler aradığını aramıyoruz, dedi Young. Ve bu soru, zaten kendi zihnimde yer etmekte olan bir düşünceyi dışa vuruyordu. Bu an için Fray Antonio'nun haklı olduğunu kabul etmeye neredeyse hazırdım. Azteklerin kılıçlarının şekli konusundaki o hoş olmayan kesin görüşünde. Young'ın sözleri bana bir şeyi daha hatırlattı, kralın sembolünün kazındığı kayadaki gravürü. Az önce kaybetmek üzereyken yeniden bulmuştuk onu. Şimdi dikkatimi oraya verdim. Ve Kızılderililer hakkında pek hoş olmayan şeyler söyledim içimden. Takip ettiğimiz izi bulmamızı engellemişlerdi. Bulduğumuzda ise, ana kalabalıkları hala vadinin aşağısında bekliyordu. Geri dönmemizi engelliyordu. Yerinizde olsam profesör, dedi Young, konuşmayı keserken, bu zavallı Kızılderililer için öyle üzülmezdim. Deniz'i öldürdüler, bu çok kötü. 2 mozomuzu da aldılar. Geri kalanımızı da neredeyse bitiriyorlardı. Ama 18'ini öldürerek hesabı kapattık, her birimiz için 6 kişi. Kare diyebiliriz buna. Ama asıl mesele şu, Kızılderililer olmasaydı, bu vadiye hiç çıkmazdık. Kralın sembol izini hiç bulamazdık. Ama onu bulmak ne işe yaradı ki, takip edemiyorsak, dedim. Hayatımızı tehlikeye atmadan geri dönemeyiz. Geri dönemezsek, izin nereye gittiğini bilemeyiz. İz kaybolmuş demektir. Sadece bekliyordum, dedi Young, bu partide Tanrı'nın bir çift göz verdiği tek adam ben miyim, görmek için. Sanırım öyleyim. Kalk profesör, dönün ve şu tarafa bakın. O kahverengi işaretin bulunduğu kayaya. Ve siz de oraya bakın. Eğer bu kralın sembolü değilse, bu kanondaki her ölü Kızılderilili yerim. Ve Young gerçeği söylüyordu. Pablo'nun kılıçla vurduğu yarığın hemen üstünde, kayanın içine o kadar derin kazınmıştı ki, yüzyıllarca aşınmaya rağmen hala belirgin ve net duruyordu. Aynı figür. Fray Francisco'nun çok önce temsil ettiği ve çok daha eski bir altın parçasında da tekrarlanan o figür. Ve üstünde, doğrudan kanona işaret eden bir okey kazınmıştı. Bu an, bize gerçekten iyi geldi. Deniz'in ölümü,
İki zavallı Kızılderiliimizin kaybı, kendi yaralarımız ve acılarımız ve bir kavganın ardından kaçınılmaz olan o hüzün, hepsinin üstüne bu işaret inmişti. Ama burada gerçek bir sevinç vardı. Yalnızca patikayı bulmamıştık. Tam da gitmek istediğimiz yönü işaret eden bir oka kavuşmuştuk. Vadinin aşağısına, açık alana geri dönmek tehlikeliydi. Kızılderililer bizi pusuda bekliyordu, bundan emindik. Tek şansımız dağlara vurmaktı ve şimdi elimizdeki işaret umut veriyordu. Gecelemeden önce kanonun derinliklerine mümkün olduğunca ilerlemeye başladık. Hem olası takipçiler için Kızılderililerin batıl inançlarına güvenerek, hem de arkadaşlarının hepsini kaybetmiş bir düşmana karşı kazandığımız sağlıklı korkuya güvenerek. Zavallı otomilerimizin bedenlerini kayadaki derin bir çatlağa yerleştirdik. Üzerlerine taşlar yığdık. Frei Antonio kısa bir dua okudu. Deniz'in cesedini ise yanımızda taşıdık. Cesareti için ona daha nazik, daha saygılı bir cenaze töreni hak ediyordu. Hayatını kaybetmenin eşiğinde bile bizi kurtarmak için savaştığını bilerek ölmüştü. 18 ölü Kızılderili için ise ilgilenmedik. Onları çakallara bıraktık.